Herkese merhaba. Sağlıklı, mutlu, güzel bir hafta sonu dilerim. Hafta sonu piyasalarda hazır kapalıyken şöyle haftalık grafiklerden uzun vadeli bir analiz yapalım istiyorum. Öncelikle bakın şu Mart ayında başlayan düşüşün aslında 5 dalgalık bir düşüş süreci olduğunu söyleyebiliyoruz. Ve şu an için son 3. ve 5. düşüş dalgalarının da RSI'daki uyumsuzluğuna da bakarsak ve hatta bu 5. dalgadan gelen alımların 4. tepki dalgasının tepe noktasına, direnç bölgesine kadar yükseldiğini gördüğümüzde artık burada bir yatay bant içine girdiğimizin teyidi de alınmış oluyor. Dolayısıyla önümüzdeki haftalarda takip edeceğimiz önemli direnç bölgemiz 21-10-20-45 aralığından geçmekte. Aşağıda destek bölgemiz ise 18-17-55 destek bölgesi. Bu tür hareketlerde şu tür bir düşüşe de hazırlıklı olmamız gerektiğini düşünüyorum. Bakın genelde RSI'daki bu uyumsuzluk sonrasında son bir düşüş dalgası daha gelir. Bu da genelde RSI'nin aşırı satım bölgesine geçtiği ve hatta burada artık son dibin oluştuğu bir hareket görebiliriz. Fiyatta da gene aynı şekilde bir önceki dibin altına inen son bir dip hareketi gelebilir. Dolayısıyla RSI'da da oluşabilecek bu tür bir paternden ötürü yukarıda 21.10 kırılmadığı sürece aşağıda 17.32-16.53 destek bölgesi gündemde olacak. Bunu da hatırlarsanız bu pandemi öncesindeki şu konsolidasyon alanının destek bölgesi olarak işaretlemiştik. Dolayısıyla yukarıda 21.10 kırılmadığı sürece aşağıda tekrar 17.32-16.53 desteğine doğru satışlar derinleşebilir. Tabii bir üst bölgede şu destek bölgesinde bir çift dip yapma ihtimali de var. Dolayısıyla son olarak bir satış hareketi, bir satış dalgası daha gelebilir. Hafta içi saatlik grafiklerde yaptığımız analizlerde mutlaka bunu göz önünde bulundurmamız gerekiyor. Buradan ons altına geçelim. Ons altında da bakın benzer bir düşüş dalgası gördük. Yine şurada 5 dalgadan oluşan bir hareket geldi. Bu da son olarak aşağıda 16-14'lerde sonlanmış durumda. Buradan gelen tepkiyle yukarıda 1735-1717 aralığını direnç olarak çalıştırdık ve sonrasında tekrar bir satış dalgası ve burada bir çift dip ihtimali gündemde. Dolayısıyla burada da şunu söyleyebiliyoruz. Yukarıda 1735 kırılmadığı sürece yükselişten bahsedemiyoruz. Aşağıda ise 1614 bizim önemli destek bölgemiz. Şu yatay bantta hareketin devamını bekleriz önümüzdeki hafta için. Buradan bir altın gümüş rasyosuna bakalım. Altın gümüş rasyosunda bakın şu son yükselişin %38.2'sini geri aldık ve buradan gelen bir tepkimiz var. Bu tepkide 90-75-89-95 bölgesinde bir dirençle karşılaştı ve tekrar satışa döndü. Bakın burada bir düşen tepeler süreci başlamış olabilir. Ancak bunun teyidi için aşağıda bu %38.2 seviyesinin de geçtiği 81.55'in altında kapanışlar görmemiz lazım. Bu takdirde düşen tepeler, düşen dipler şeklinde bir altın gümüş rasyosunda düşüş sürecini takip ederiz. Bu da onslardaki yükselişlerin tetiklendiği bir süreci gösterir. Yani yukarıda 21.10'un geçildiği, altında da 1735'in kırıldığı bir süreci bize gösterecek. Dolayısıyla altın gümüş rasyosundan da baktığımızda yukarıda 90-75'i kırıp onslardaki o çift dip veya yeni düşük bir seviye yapıp dönüşe mi geçiyoruz? Yoksa aşağıda 81.55'i kırıp yatay bandın dirençlerini kırarak yükselişleri mi başlatıyoruz? Bunu takip ediyor olacağız. Şimdi buradan bir platine de bakalım. Aslında bakın platinde de gene bir 5 dalgalık düşüş süreci takip ettik. Altın ve gümüştekine benzer bir hareket geldi ve burada bir çift dip yaparak 5. dalgada 3. dalga ile birlikte bir çift dip yaparak bir yükseliş süreci takip ettik. Bu yükseliş de bakın gene 4. dalganın direncine kadar ulaştı. Dolayısıyla yukarıda 973-955 direnç bölgemiz, aşağıda ise 838-817 destek bölgesi olarak karşımıza çıkıyor. Şu yatay bandın kırılımına göre platinde yön bulacaktır. Buradan hızlıca bir gramlara da bakalım. Gramların haftalık grafiğinde gördüğümüz bakın şu Aralık ayındaki fitil bölgesi aslında önemli bir bölge. Bu da 1058-943. 943 korunduğu sürece ki bunu en son Temmuz ayında bakın dip olarak yapmıştık. Şu aralık korunduğu sürece aslında yönün yukarı olacağını düşünebiliriz. Burada dolar Türk lirasının da yatayda tutulması ile birlikte
onslarda da bu dip oluşumundan dolayı gene yatay bir bantta hareketi takip ediyoruz. Yukarıda 1058 kırılacak olursa yükselişlerin hızlandığını görürüz. Aşağıda da 943 önemli destek bölgemiz, bu bölgeyi takip ediyor olacağız. Buradan gram gümüşe geçersek, gram gümüşte de gene şu yatay bandı takip ediyoruz. Aralık ayında oluşan direnç bölgemizin fitil boyu 13.14-11.92'den geçiyor. Aşağıda da destek olarak takip ettiğimiz 10.62-10.14 destek bölgesi var. Burada da gene dolar Türk lirasının baskılanması sonucunda şu yatay bandı takip ediyoruz. Aynı zamanda tabii onslarda da bir dip hareketinden bahsettiğimiz için önümüzdeki gene haftalarda şu yatay bandın kırılımına göre gram gümüşte de yönün netleşeceğini söyleyebiliyoruz. Evet, altın ve gümüş için bugünlük bu kadar diyelim. Pazartesi tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.